Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bu videomda Zara model önlük süveter yapımı anlatıyorum. Modelimizin sayıları 1 yaşa uygun. Gördüğünüz gibi mor tonlarında hazırladım. Siz tek renk veya dilediğiniz renk kombinleriyle modeli örebilirsiniz. Bu şekilde yanlardan bağlamalı. Yine yakada farklı bir teknik kullandık. Modelimizin arkası da böyle. Model 2 parça halinde örülüyor. Ayrıntı olarak yaka ve bacıklar ekleniyor sonradan. Ölçüleri de boy 32 santim, en 26 santim. Ölçülerimiz de bu şekilde. Diğer kısımların ölçülerini video içerisinde veriyorum. Başlangıç kısmında da hoş bir model başladık bu şekilde. Düz bir başlangıç olsun istemedim. Yine bu başlangıç modelin dilediğiniz modellerde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Modele 2 yumak temin ederek başlayalım. Bu kısım farklı bir ipten örüldüğü için bir yumaktan çok az da arttı bu kısmı ördüğümde. Diğer tarafta da yarım yumaktan daha az kullandım diğer renk için. Ama toplamda bir yumak ikinci yumaktan da çok az kullanılır tahmin ediyorum. Bu şekilde 2 yumak temin ederek başlamamız daha iyi olur. Tabi ipin metresine göre daha fazlaysa bir yumak da yeterli olur bu model için. Çünkü bu kısımlar düz, çok fazla ip gitmiyor. Şiş numaramız 3,5. Yapımına başlamadan önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler butonu aktif. Dilerseniz oradan da beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Modelimi bu orta kalınlıktaki anti peeling özellikli bebe yünleri ile hazırlıyorum. Siz de evde kalan iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şiş numaram 3,5. Modelimize 59 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimizi atarken oldukça gevşek atıyoruz. Alt kısım kasmaması için. Bunu dikkate alalım. Bu şekilde ilmeklerimi oldukça gevşek atıyorum. ...59 ilmeği şişime attım. Şimdi 2 haroşa sırası örüyoruz. Sıra başlarında her zaman ipimizi arkaya atıyoruz. Şimdi başlangıçta ilmeğimi örerek başladım. Sırayla ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sırayı tamamladım. Birinci haroşa sıramız tamamlandı. Ön yüzde de ilk çizgisi oluştu. Sıra başında ipimi arkaya attım ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Örgüme devam ediyorum. Modelin sonuna kadar sıra başlarımız bu şekilde örülecek. Şimdi ikinci haroşa sıramı
tamamlıyorum. Ardından arka yüzü örelim. Ön yüze geçelim. Toplamda 3 sıra uygulamış oluyoruz. 3 sıra haroşa ördüm. Ön yüzde 2 haroşa çizgim oluştu. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Başta ve sonda 6'şar ilmeğimiz haroşa örülüyor. Ön yüzde de arka yüzde de modelin sonuna kadar. İpimi arkaya attım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi kenar hattı olarak haroşa ördüm. Sonrasında bir doluyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Ardından 3 ilmeğim var. Ortadaki ilmeğe şişimi bu şekilde geçiriyorum. Ardından baştakini boşa alıp tekrar şişimi aldım. Ortadaki ilmeğimi tekrar sol şişe aldım. Üçünü birlikte örerek kesiyoruz. Bu kesme tekniğiyle düzgün bir tek hiza görüntü elde ediyoruz. Şimdi ördükçe ortaya çıkacak. 1, 2, 3, 4 ilmek de düz ördüm. 4 düz bu kenarda, orta kısımda 3 ilmek kestik. 4 düz de bu kenarda ördük. Ardından bir doluyorum. 1 ilmek haroşa ördüm. Sonrasında bir doladım. Yine bir 4 düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sonrasında yine aynı işlemi yapıyorum bu 3 ilmeğe. Ortadakine şişimi geçirdim. Baştakini şişten çıkarıp tekrar aldım. Bu ilmek sağ şişimden sol şişe tekrar aktarıldı. Ardından bu üçünü birlikte örerek kestim. Sonrasında 4 düz örüyorum. İkinci dilimi de bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bir doladım, bir haroşa ilmek ördüm, tekrar doladım. 4 düz ilmek ördüm. Sonrasında yine 3 ilmeğe aynı işlemi uyguluyorum. Ortadakini şişime aldım. Baştakini şişten çıkarıp tekrar aldım. Almış olduğum ilmeği de bu şişe tekrar geçirdim. Ardından üçünü birlikte örerek kesiyorum. Sonrasında 4 düz ilmek örüyorum. Üçüncü dilim de tamamlandı. Bir doladım, bir haroşa ördüm, bir doladım. 4 düz ilmek örüyorum. Orta kısımda aynı işlemi tekrarlıyorum. Sonrasında 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir 4 düz ilmek daha. Ardından bir doladım. Kalan 6 ilmeğimi de kenar kısmı için haroşa örüyorum. Ve modelin kurulumunu bu şekilde yapmış oldum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde kenar kısımdaki 6 ilmek haroşa örülüyor. Dolayarak artırmış olduğum ilmekler de haroşa örülüyor. Dilim kısmındaki ilmeklerim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmekte gördüğünüz gibi ters örülüyor. Doladım. Ortada bir haroşa ilmek ördüm. Tekrar doladım ön yüzde. Bu 3 ilmeği de arka yüzde haroşa örüyorum. Sonrasında dilim kısmındaki 9 ilmeği ters örgü yapıyorum.
Arka yüzde bu şekilde. Artırdığımız kısımdaki tüm ilmekler haroşa. Dilim kısmındaki ilmeklerimiz de ters örgü. Başta ve sondaki 6'şar kenar ilmekleri de önde de arka yüzde de haroşa örülüyor. Bunlara dikkat edersek modelimizde bir bozulma olmaz. Evet, haroşa ilmeklerimi ördüm. Kenar kısımdaki ve tamamladım. Burada dolayarak başladığım ilmeği de haroşa ördüm. Bunu da atlamayayım. Ön yüze geçtim. 6 ilmek kenar kısımdaki haroşamı örüyorum. Sonrasında ön yüzde bir tane dolayarak artırmıştık. Arka yüzde de bu ilmeği haroşa örmüştük. Ön yüzde de haroşa örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. Bu kez 3 düz ilmek örüyorum. Sonrasında yine orta kısma geldim. Bakın bu kesme yaptığımız kısım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bu ortadaki ilmeğe şişimi geçirdim. Baştakini çıkarıp tekrar aldım ve bunu tekrar şişime aldım. Sonrasında bu 3 ilmeği birlikte örerek kestim. Bakın düz bir ilmek görüntüsü oluşuyor. Sonrasında kalan 3 düzümü örüyorum. 1 doluyorum. 3 haroşa ilmeğimi örüyorum. Tekrar doladım. 3 düzümü örüyorum. Ardından kesme işlemini yapıyorum. Üç düz ilmeğimi örüyorum. Doladım. 3 haroşa ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Dilim kısmına geçtim. 3 düz kesme işlemini yapıyorum. İlmek yerlerini değiştirerek kesme işlemimizi yapıyoruz. 3 düzü ördüm. Tekrar doladım. 3 haroşa. Tekrar doladım. 3 düz kesme işlemini yapalım. Evet. 3 düzümüz kaldı. Bunları da örelim. Doladım. Bir önceki artırmış olduğum ilmeği arka yüzde haroşa örmüştüm. Yine burada da haroşa örüyorum. Kenar kısımdaki 6 ilmeğimi de haroşa ördüm ve sıra tamamlandı. Bu kısımlarda başta ve sonda artırmış olduğumuz ilmekleri ve bu orta kısımlarda yani dilimlerin arasında artırmış olduğumuz ilmekleri ön yüzde de arka yüzde de haroşa örüyoruz. Dilim kısımları sadece ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü. Haroşa olarak ördüğüm kenar kısmı geçtim. Bir haroşa ve artırmış olduğum buradaki ilmeği de haroşa ördüm. Dilim kısmında kalan 7 ilmeğimi de ters örgü yapıyorum. Ara kısımdaki dolayarak artırdığım ilmekler ve bu kısımda haroşa. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Kenar kısmındaki ve artırmış olduğum ilmekleri haroşa örüyorum. Dilim kısmına geldim. Dolayarak artırdım. Bu kez 2 ilmek örüyorum ve kesme işlemini yapıyorum. İki düzümü de ördüm. Doladım. Aradaki haroşa ilmeklerimi ördüm. Doladım. 2 düz ilmek ardından
ilmeklerimi kestim. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Son dilimi ördükten sonra da doluyoruz ve haroşa ilmeklerimizi örüyoruz. Arka yüze geçtiğimizde ise haroşa ilmeklerimizi örüp bu kısımda kalan 5 ters ilmeğimizi örüyoruz. Ardından dolayarak artırdığımız bu haroşa kısmı da haroşa örüyoruz ve bu şekilde arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçiyoruz. Ön yüzdeyim. 6 ilmek kenar kısmı örüyorum. Sonrasında haroşa kısmı 3 ilmeği ördüm. Doladım. Bu kez bir düz ilmek örüyorum. Ardından ilmeklerimi kesiyorum. Kalan bir ilmeğimi de ördüm. Doladım. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Tekrar doladım. Bir düz ördüm. İlmeklerimi kestim. Bir düzümü ördüm. Doladım. Aynı şekilde işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum. Haroşa kısmı örüyorum. Bu kısımda burada yaptığım işlemleri uyguluyorum. Son dilimi ördükten sonra da dolayıp haroşa kısmı örüyorum. Arka yüzde yine bu kısım var haroşa. Kalan dilimdeki ilmeklerimizde ters örgü. Tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Modelimizin son eksiltme sırası. Haroşa kısmı ördüm. Doladım. 3 ilmeğim kaldı. Burada işlemimi uyguluyorum. Ve üçünü birlikte örerek kestim. Ve bu kısım tamamlandı. Doladım. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Doladım. İlmeklerimi kestim. Tekrar doladım. Son sırayı da bu şekilde uygulayalım. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi haroşa örelim. Sonrasında tekrar ön yüzde de bir sıra, arka yüzde de bir sıra daha örelim. Yani bu başlangıçta yaptığımız gibi 2 haroşa çizgisine tamamlayalım. Sırayı tamamladıktan sonra arka yüzde dilimde kalan bir düz ilmek dahil tüm ilmekleri haroşa ördüm. Ardından bir sırada ön yüzde, arka yüzde de bir sıra ördüm. Ve 2 haroşa çizgisini tamamlamış oldum. İpimi kestim. Diğer ipe geçiyoruz. Başlangıç kısmımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi farklı bir başlangıç yaptık. Farklı bir ipe geçmeniz şart değil. İsterseniz tek renkte yapabilirsiniz. Ben şimdi diğer ipimi bu kısımdan bağlıyorum. Baştaki ilmeğimi renk geçişi olduğu için yalnızca bu sırada örüyorum. Sonrasında yine bu kısımda olduğu gibi ipimi arkaya atıp örmeden alacağım. Yine 6 ilmek haroşa, orta kısımdaki ilmeklerim de düz. Sıra sonuna geldim. Kenar kısmındaki yine 6 ilmeğim haroşa örülüyor ve arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine kenar kısımdaki ilmeklerim 6 ilmek haroşa, diğer uçta 6 ilmek haroşam kalana kadar da orta kısımdaki ilmeklerim ters örgü. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı.
Bunları da haroşa örüyorum ve sıramı tamamlamış oluyorum. Ön yüze geçtim. Şimdi aynı işlemi uyguluyorum. Her iki uçta 6 ilmeğimi haroşa örüyorum ön yüzde ve arka yüzde. Orta kısımdaki ilmeklerimde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü. 2 sıra örmüş olduk. Bir sıra ön yüzde, bir sıra arka yüzde. Şimdi bu kısmı bir 5 sıraya tamamlayalım. 2 sıra ördük. 3 sıra daha örelim. 5 sıraya tamamladım. Şimdi arka yüzde modelimizi kuruyoruz. Kenardaki 6 ilmek haroşayı örüyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ters ilmek ördüm. Sonrasında bir düz ilmek. Ardından arada 11 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrar bir düz ilmek. Ardından yine 11 ters ilmek. Bir ters ilmek ördüm. Yine bir düz ilmek örüyorum. Sonrasında yine 11 ters ilmek. Bir ters ilmek ördüm. Bir düz ilmek. Kalan 5 ilmeğim de ters. Bu kısım tamamlandı. Kenar kısımdaki 6 ilmeğim de haroşa ön yüze geçtim. Kenar kısmı ördüm. 6 ilmeği haroşa model kısmına geçtim. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm. Ardından bir ters örüyorum. Arka yüzde ördüğüm düz ilmeği de ön yüzde düz örüyorum. Burada bir ters ilmek oluşmuştu. Çünkü arka yüzde düz ördüğümüzde yanındaki ilmeği de ters ördüm. Aradaki 9 düzümü örüyorum. Dokuz düz ilmek ördüm. Buradaki ters ilmeğe bir ilmek kala yanındaki ilmeği ters ördüm. Arka yüzde düz, ön yüzde ters olan bu ilmeği de düz örüyorum. Tekrar yanındakini ters ördüm. Arada 9 ilmek düz. Tekrar bir ters, bu ilmeğimi düz ördüm. Yanındaki ilmek de yine ters. Yine bir 9 ilmek. Bir ters, ters ilmeğim düz. Tekrar bir ters. Kalan 4 düz ilmeği ördüm ve kenar kısmına geçtim. Bu sırada tamamlanmış oldu. Arka yüze geçelim. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor. Bu da sonuncu sırası.
Bir önceki sıranın aynısını örüyoruz. Arka yüzdeki sırayı tekrarlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ters ilmek örüyorum. Ön yüzde ters ördüğüm ilmeği arka yüzde de ters örüyorum. Sadece yine orta kısımdaki ilmeğimi düz ördüm. Modeli kurduğum sırayı örüyoruz. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ön yüzde ters ördüğüm ilmeği arka yüzde de ters örüyorum. Orta kısımdaki ilmeğimi de düz ördüm. Ardından yine bir 11 ilmek ters. Bu ilmeğimi yine arka yüzde düz ördüm. Bir ilmek ters örgü yapıyorum. Yine bu kısımdaki ilmeğim de düz. Bu ilmeği de sayarak 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği de ters örüp sırayı tamamladım. Ön yüze geçelim. Modelimiz bakın şu şekilde oluştu. Ortaya çıktı diye umuyorum. Arka yüzde bir ilmeği düz örmüştük. Bu ilmeğimiz ters görünüyor ön yüzde. İkinci sırada da ön yüzde örmüştük. Ters. Bu ilmeğimizi düz. Yanındakini ters. Arka yüze geçtiğimizde bir önceki sıramızda da ilk sırayı tekrarladık. Bu kısma kadar ters ördük. Sadece bu ilmeği arka yüzde düz ördük yine. Ve bu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi tüm ilmeklerimizi yine bir 5 sıra öreceğiz. Bu kısımda yaptığımız gibi. Ardından modelimizi kaydırarak tekrarlıyor olacağız. 5 sıra daha ördüm. Modeli uyguladıktan sonra şimdi ikinci model sıramıza geçiyoruz. Şöyle bir püf noktası var. Her iki model arasında 9 ilmeğimiz var. Yani bu ikinci sırayı ördükten sonra sayıyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan itibaren şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 bir tarafta, 3 de bir tarafta kalınca ortadaki bu 3 ilmek üzerine modelimizi bu kısımda kuruyoruz. Bu şekilde hizaladığımızda bir kaydırma olmadan modelimizi uygulamış oluruz. Şimdi ilmek sayıları da tabii önemli. Onları da vereceğim. Bir önceki modeli kurduğumuzda 5 ters ilmek örerek modeli kurmaya başlamıştık. Aralarda da 11 ters ilmek. Bunları not alırsak bir kayma olmadan modelimizi örmüş oluruz. 6 ilmek haroşayı ördüm. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonrasında bu 3 ilmek üzerine kuracağımız için birinde ekliyorum 11. 11 ilmek örerek modelimize başladık. Bir düz ördüm. Sonrasında 11 ters ilmek örüyorum. Şöyle bakalım. Evet. 11 ters ördüm. Sonrasında bir düz. Tekrar 11 ters ilmek.
Bir düz örüyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ters ilmek ördüm. Kenar kısmı da haroşa örüyorum. Ve ikinci sıranın kurulumunu yaptım. Bu sıra daha basit oldu arkadaşlar. 11 ters ilmek ördük. Bir düz, 11 ters, bir düz, 11 ters, bir düz. Son olarak 11 ters. İlk sırada da 5 ters, bir düz, 11 ters, bir düz, 11 ters, bir düz, 11 ters, bir düz. Son olarak 5 ters. Şimdi ön yüze geçtim. İkinci sıramızı uyguluyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz ördüm. Ardından bir ters. Ters ilmeğim düz. Yanına bir ters. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz. Ardından bir ters. Ters ördüğüm ilmek düz. Bir ters. Ters olan ilmek bir düz. Düzelteyim kısmı. 9 düz örüyorum. Bir ters. Ters olan ilmek düz. Bir ters. Kalan 10 ilmeği örüp ve kenar kısmı örüp arka yüze geçelim. Altı ilmek haroşamı ördüm. Bu kez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek yine ters örgü yaptım. Ortadaki ilmeği de düz örüyorum. Tekrar 11 ters. Bir düz. İlk kurduğumuz sıradaki ilmek yine düz. 11 ters. Bir düz ve 11 ters. Kenar hattını örüyorum ve ikinci model sıramızda tamamlanmış oluyor bu şekilde. Bakın, hoş bir desen ortaya çıkıyor. Şimdi örgümüz şu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir 5 sıra daha örüp yine arka yüzde ilk model sırasını uyguluyoruz. Yani 5 ilmek örüp bir düz ördük, 11 ters, bir düz, bu şekilde devam ettik. 5 ters ilmekle de bitirdik. İkinci sırada ise ön yüzde 4 düz, bir ters, bir düz, bir ters, arada 9 düz. Sonrasında yine bir ters, bir düz, bir ters, 9 düz. Sıra sonunda 4 düz ile tamamladık. Arka yüze geçtiğimizde de ilk sırayı aynı şekilde uyguladık. 5 ters, bir düz, arada 11 ters, bir düz şeklinde. Bu sırada tamamlanınca bir 5 sıra daha örüyoruz ve ikinci model sıramızı aynı şekilde uyguluyoruz. Geriye alarak videoyu bu kısımları tekrar yapabiliriz.
Bir modelimizi ilerletelim. Birlikte devam edelim. Örgümü ilerlettim. Kaç model sırası uygulamışım? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 defa kaydırarak modeli uyguladım. Bir de haroşa kenar sıra sayısına bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 33 haroşa çizgisi de sadece bu kısımdan itibaren örmüşüm. Yaka kesimine başlayalım. Yaka kesimini yaparken yaka oyuntusunu aynı şekilde modelimizde devam ettiriyoruz. Son olarak ben modeli uyguladıktan sonra şöyle bakalım. 2 sıra örmüşüm. Bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde örüp ön yüze geçmişim. Şimdi sıra model kısmına gelince yine uygulamaya devam edeceğim. Onun öncesinde buradan başlayarak 26 ilmek sayarak örüyorum. Dediğim gibi her şey aynı şekilde devam ediyor. ...26 ilmek ördüm. Orta kısımda 7 ilmeği keseceğiz. Diğer tarafta da 26 ilmeğimiz kalacak. Şimdi 7 ilmek kesmeye başlayalım. İlk ilmeği ördüm. 1. İkinciyi ördüm. Bir öncekini üzerinden atlatarak kapatıyorum. 1. 3. 4, 5, 6, 7. 7 ilmeği kapattık. Buradan devam edeceğim şimdi. Bu sırada da kesmiyorum. Diğer tarafta kalan 26 ilmeğimi örüyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzde tekrar örüp ön yüze geçelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüze geçtim. Şimdi 3 ilmek kesiyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. 1, 2, ve 3. 3 ilmek kestim. Şimdi bu kısımda bakıyorum. Ön yüzdeki sıram 5. sıra. Model sıram. Bunu örüyorum. Arka yüzde modeli tekrarlayacağım. Şimdi şu kısmı öreyim. Bir bakalım. Arka yüzde kaydırmalı bir şekilde kuruyorduk modelimizi. Şimdi bunu tekrarlıyorum. Bu tarafa baktığımda aynı hizasında denk gelmediği için sadece bir tane model uygulayacağım bu kısmı. Evet. Sırayı tamamladım. Beş ilmek örüyorum ters. Aynı şekilde modelimi uyguluyorum. 4, 5. Bir düz ördüm ve sırayı tamamlıyorum.
ilmeklerimi ördüm. Ön yüze geçtim. Ön yüzde bu kez 2 ilmek kesiyorum. 1 ve 2. Modelimi uyguluyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Devam ediyorum. Arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Arka yüzde modelin son sırasına uyguladım. Ön yüzde şimdi yine bir 2 ilmek kesiyoruz. Evet, 2 ilmek kestim. Örgüme devam ediyorum. Bu sırayı örelim. Arka yüzü örüp tekrar gelelim. Ön yüzdeyim. Tekrar 2 ilmek kesiyorum. Sırayı tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Bu kez bir ilmek kesiyorum. Ve şişimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 16 ilmeği birazcık uzatıp sonrasında ilmeklerini kapatacağız. Kalan 16 ilmeğimi bu şekilde örüp ilerlettim. Şöyle son model sırasından arka yüzden kaç sıra örmüşüm bir bakalım. Buradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 sıra burada örmüşüm. Bu kesimden sonra da isterseniz sayabilirsiniz ama daha net olması için ben tam model kısmından saydım. Şimdi burada ipimi kestim ve kalan ilmeklerimi bir aparata aldım. Buradan başlamıştık bu tarafa. Kaldığımız yerden ipimizi bağlayıp diğer tarafın kesimini aynı şekilde yapıyor olacağız. Arka yüzde son 2 ilmekten ipimi sabitledim. Şimdi orta kısımda 7 ilmek kesmiştik. Ardından 3, sonrasında 2, 2, 2, son olarak da 1 ilmek kesmiştik. Burayı ön yüzden kestik. Diğer tarafı da arka yüzden kesiyor olacağız. İlk olarak 3 ilmeğimizi keseceğiz. Onun için bir sıra şimdi burada yaptığımız gibi örelim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzü örelim. Sonrasında ön yüzü örelim. Tekrar arka yüze geçelim. Evet, ön yüzde ilmeklerimi örerek geldim. Arka yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradakini ördüm. 1, ters örerek kapatıyorum. 2 ve 3. 3 ilmeğimi kapattım. Şimdi burada da en son modelden sonra 5 sıram oluştuğu için modelimi tekrarlıyorum. Diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi 6 düz ters ilmek kalana kadar örüyorum. Şöyle bir bakayım. Evet, 6 ters ilmeğim kaldı. Bir düz ördüm. Sonra 5 tersimi örüyorum. Ve modelimi bu şekilde başlatmış oluyorum. Ön yüzü örelim. Tekrar arka yüze geçelim. Ön yüzde modelin ikinci sırasını uyguladım ve arka yüze geçtim. Şimdi ikinci ilmek kesme sıramda
2 ilmek kesiyorum. Ters örerek 2 ilmek kestim. Devam edelim. Tekrar arka yüze gelelim. Arka yüzdeyim. Tekrar 1-2 ilmek kesiyoruz. Üçüncü defa kestik. Arka yüzdeyim. Dördüncü kez ilmek kesiyorum. Yine 2 ilmek kestim. Arka yüze geçtim. 5. ve son kez ilmek kesiyoruz. Bu kez 1 ilmek kesiyorum ve bunun ardından 16 ilmeğim şişimde kaldı. Bu kısmı diğer tarafta olduğu gibi buradaki son model sırasından bu düz ilmekten itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 sıra olana kadar örelim. Kalan 16 ilmeği son model sırasını baz alarak 14 sıra ördüm. Bu kısımda bu şekilde tamamlandı. Yaka oyuntumuzu bu şekilde oluşturmuş olduk. Ön parçamız tamamlandı. Şimdi aynı şekilde buradan başlayarak bir parça daha örüyoruz arka parçamızı. Modelimizi kurduktan sonra arka parçayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 model sırası örelim. Devam edelim arkadaşlar. Arka parçayı ilerlettim. Şöyle bir model sırasını sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. model sırasından sonra da ön yüzde 1, arka yüzde de 1 sıra ördüm. Kenar sayısına da bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41. 41 haroşa çizgisi de örmüşüm. Sadece bu kısımdan itibaren saydım. Şimdi burada da hafif bir yaka oyuntusu verip sonrasında omuzları birleştiriyoruz. Ardından yakayı örüyoruz. 25 ilmek örelim. ilmek ördüm. Şimdi orta kısımda 9 ilmeği kapatıyoruz. 1 ilmek ördüm. Diğerine üzerinden atlattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeği kapattık. Şimdi bu sırayı tamamlıyorum. Tekrar arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Şimdi 5 ilmek kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sırayı tamamlayalım. Ardından arka yüzde buradaki modelimizi kuralım. Ön yüze geçtim.
bu sıradaki modelimi de kurdum. Bu kez de 4 ilmek kesiyoruz ve 16 ilmeğimiz kalıyor. Ve 4 sayalım bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzü örelim. Evet, arka yüzü ördüm. Ön yüze geçtikten sonra da bir sıra ön yüz ördüm. Şimdi arka yüzde omuz birleştirmesini yapıyoruz. Şöyle diğer parçamızı da alalım. Bir aparat almıştım ben, diğer parçanın ilmeklerini şöyle karşılıklı getiriyoruz. İki ön yüzü birleştiriyoruz. Sonrasında tığ ile birleştireceğiz daha kolay olsun diye. İlk olarak bu şimden bir ilmek alıyorum. Sonrasında karşıdaki aparata aldığım ilmeklerden ardından bir ilmek aldım ve ikisini birlikte ördüm. Sonrasında yine tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Karşılıklı ilmek aldım. İlk önce buradan, sonrasında da diğer ilmekten geçirdim. Evet. İkişer ilmeklerimizi alarak devam ediyoruz. 2 ilmek aldım ve üçünü birlikte ördüm. Bunu yaparken bu tığdaki ilmeğimizi sıkmayalım. Mesafe boyunca ilmeğimizi tutalım. Burada bir kasma olmasın. Şimdi ilmeğimizin yönüne göre şöyle karşılıklı alıyorum. Bu ilmekleri bu şekilde tamamlayalım. Tüm ilmekleri birlikte örerek birleştirdim. Şöyle bir zincir çektim. Bu kısmı sıkıladım ve ipimi kesiyorum. Evet, bu kısım tamamlandı. Kaldığımız yerden modele devam ediyoruz. İpimizi buradan bağlayalım. Şimdi bu sırayı örelim. Ön yüzü örelim. Tekrar arka yüze geçelim. Arka yüzdeyim. 5 ilmeğimizi ters örerek kapatıyoruz. Beş ilmeği kapattım ve bu kısımda modelim denk düştüğü için uygulamaya başlıyorum. Diğer tarafta olduğu gibi. Evet. 6 ilmek kala modelimi uyguladım. Şimdi tamamlayalım. Tekrar bu kısma geçelim. Bu kez 4 ilmek kesiyoruz. Evet, kalan 16 ilmeğimiz. Bu sırayı tamamlayalım. Ön yüzde örüp tekrar arka yüze geçtiğimizde omuz kısmını birleştirelim.
Diğer omuz kısmında yaptığımız gibi aynı şekilde bu omuzu da birleştirelim. Modelimiz ortaya çıktı. Şimdi yaka kısmına başlıyoruz. Yakada başlangıçta kullanmış olduğum rengi kullanıyorum. İlk önce bir zincir çekerek bir ilmeği bu şekilde sabitledim. Omuz kısmından şöyle bir arkası olan ilmekten ilmeğimi öne çıkarıyorum. Ardından hemen bir üst kısımda burada bir yuva var. Oraya battım ve 2 ilmeği aldım. Sonrasında bu ilmekten tığımı geçirdim. Bir sonraki yuvaya batıyorum ve içerisinden geçiriyorum. Ardından ikisini birlikte örüyorum. İlmeğimi aldım. İlk önce bu ilmeğin, ardından tığdaki ilmekten geçirip ikisini birlikte örüyorum. Tığımı bu ilmeğe geçirdim. Sıradaki yuvaya battım. Buradan geçirip sonrasında ikisini birlikte ördüm. Kenar uygulaması yapıyoruz. İlk önce sırayla bu kısımlara da bir alt ilmeğe geçtim. Kesme olan kısımlarda şöyle boşluk olmasın diye bir alt sıraya batıyorum. Böyle devam edip tamamlayalım kenar kısımları. Bu ilmek kestiğimiz kısımların bir alt sırasındakine batıyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir delik oluşmasın diye. Devam edelim. Tüm çevreyi tamamlayıp bu kısma kadar gelelim. Yaka kısmını çevreledim ve bitiş kısmına geldim. Bu ilmeğime yine tığımı taktım. Bu kısma batıyorum. İlmeğimden geçirdim. Ardından tığdaki ilmeğe geçiriyorum. Sonrasında da devamlılık olsun diye bu kısımdan şöyle arkadan tığımı bu ilmeğe geçirdim ve bu ilmeğimi alıp arkaya geçmiş oluyorum ve tamamlamış oluyorum. Bu şekilde çevreledik. Şimdi ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Farklı bir çalışma. Bunu ben deneyerek buldum. Belki başka bir yerde görmemişsinizdir. Şimdi son ilmeğimize şişimizi geçirdik. Ardından şu iç kısımdan şuradaki ilmeklerden ilmek alıyoruz. Yani bu öndeki bu 2 ilmeğe dokunmuyoruz. Sadece şu ilmeklerden. Başlayalım. Katlı ip olduğu için bazen takılmalar oluyor. Sırayla bu ilmeklerden ilmek çıkaralım. İlmeklerimizi de çıkaralım arkadaşlar. Evet, tüm ilmekleri çıkardım. Kısa bir misinalı şişle hiç bir kesinti olmadan tamamını örebilirsiniz. Eğer öyle bir şişiniz yoksa düz şiş kullanıyorsanız 3 veya 4 şiş kullanarak daha rahat örebilirsiniz. Ben şimdi
misinalı şiş ile örüp tamamlayacağım. Burada bir dikişimiz olacak yalnız. Modelin bütünlüğünü sağlaması için yakada da haroşa kullanıyoruz. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve sırayla ilmeklerimi haroşa örüyorum. Ön yüzde de arka yüzde haroşa örelim. Yakayı 3 haroşa çizgisi örüp ilmeklerini ön yüzde kapattım. Şimdi bu kısmı dikiyoruz. Biraz ipi mesafe bırakarak kestim. Baştaki 2 ilmekten iğnemi geçiriyorum. Sonra diğer taraftan aynı şekilde bir kez daha geçirdim. Ardından arka yüzden bu kenar kısma çıkıyorum. Sonrasında karşıdaki kenardan, ardından diğer taraftan aldım. Evet, dikişte yapmış olduk. Arka kısma geçtim. Arkada ipimi sabitleyip gizliyorum. Yaka geniş ve esnek olduğu için burada bir düğmeye ihtiyaç duymuyoruz. Bağcıkları bir tarafını hazırladım. Şu şekilde birini de birlikte hazırlayarak nasıl yapıldığını görelim. Yine buradan başlayarak bu kısımdaki haroşa çizgilerini sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15. haroşa çizgisinin kenar kısmına şöyle tığımı geçirip işaretledim. Diğer ipimi alıyorum. Sonrasında şöyle bir zincir çektim. İlmeğimi bu kısımdan öne aldım. Ardından diğer kenar kısmından bir ilmek, bir tane de bu kenardan 3 ilmek üzerinden bağcıklarımızı oluşturuyoruz haroşa örerek. Çıkarmış olduğum bu 3 ilmeği tığdan çıkarıp şişe alıyorum. Sonrasında haroşa örmeye başlıyorum. Ön yüzde de arka yüzde de haroşa örüyoruz. Sıra başında ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Bağcığı ben 40 haroşa çizgisi olana dek ördüm. Eğer başka bir bağcık kullanacaksak uzunluğu hemen hemen 25 santim kadar.
bağcığımızı tamamlayıp ilmeklerini kapatalım. Fazla olan iplerimizi de gizleyelim. Modelimiz hazır. Dilediğiniz gibi kombinleyebileceğiniz hoş bir model oldu. Benimle birlikte vakit ayırıp bu modeli denediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.